Merhabalar, ben operatör doktor Fatih Dağdıran, estetik ve plastik cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlere burun estetiği ile ilgili olarak özellikle zor burunlar kategorisinde değerlendirilen eğri burunlarla ilgili yaklaşımlarımı, bu tip hastalara neler yapılması gerektiğini biraz derine ve detaya girerek anlatmak istiyorum. Şimdi her şeyden önce bize başvuran hastaların neredeyse %70-80'inde ciddi anlamda bir eğiklik, deviyasyon problemiyle karşılaşıyoruz. Yani burun estetiği dediğinizde aslında bu hastaların %70-80'lik grubunda zaten ciddi bir eğiklik problemi var. Belki bunlar çok dikkat çekici olmayabiliyor ama özellikle muayene ettiğinizde içeride septum dediğimiz burun kıkırdaklarının ya da içerideki kemik septumun ciddi anlamda eğik olduğuna şahit olabiliyoruz. Bu neden oluyor? Her şeyden önce çocukluk çağında geçirilmiş küçük travmalarda yaş ağaç kırıkları oluşur ve bu yaş ağaç kırıkları iyileşirken mutlaka o kıkırdakta ve kemikte bir takım eğikliklere sebep olabilir. Ya da ilerleyen yaşında, yani kişi ergenlik çağını geçip daha sonraki dönemde kırıklara bağlı, kırılmalara bağlı, travmalara bağlı, kavgaya bağlı, bir takım darplara bağlı, kazalara bağlı olarak da bu tip eğri burunlarla karşılaşılabiliyor. Bu tip hastalarda muayene esnasında kıkırdak dokunun hakikaten bir tarafın diğer tarafa doğru eğildiğini, bununla beraber hastanın nefes almayla ilgili bir takım sıkıntılar yaşadığını özellikle görürüz. Buna bazen dışarıdaki, yani kemik yapının da, kıkırdak yapının da eşlik ettiği, yani hem dışarıdan eğiklik hem içeriden eğiklik. Bazı hastalarda ise dışarıdan daha düz gibi gözükse bile içeride ciddi anlamda deviyasyonlarla karşılaşılabiliyor. Ki bu eğiklik problemleri bazen alt seviyede, bazen yukarı seviyede, bazen orta seviyede olabiliyor. Yani yüksek yerleşim yerine göre de yüksek deviyasyonlar ya da alçak deviyasyonlar diyerek de ayırt edebiliriz. Tabii ki bu tip hastalardaki teknik seçimi çok önemli. Yani bu ameliyatı yapacaksanız eğer bu hastaya hangi tekniği kullanırsanız daha başarılı sonuç elde edebilirsiniz. Hastanın sadece görsel değil, aynı zamanda solunumla ilgili fonksiyonel yaklaşımla da bu kişinin sorunlarını mutlaka çözmeniz gerekiyor. Yani burun estetiğine yaklaşımda sadece güzel olması değil, çok güzel bir burnu var ama nefes alamıyor. Bu da yine bir başarısız sonuç. Yine hastalar bundan muzdariptir. Belki ilk başta hasta çok memnun olabilir ama yıllar içerisinde hasta solunumla ilgili yaşadığı bu takım problemlerden ötürü muhakkak size tekrardan gelir ve sizi refüze eder. Bu anlamda der ki ben burnum şeklinden memnunum ama nefes alamıyorum diyerek size bununla ilgili bir takım şikayetlerini söyleyebilir. Böyle hastalarda zaman zaman açık rinoplasti, zaman zaman kapalı rinoplasti, zaman zaman da koruyucu rinoplasti tekniklerini kullanmak gerekiyor. Bu hastanın muayenesi esnasında az çok anlaşılıyor aslında hastanın hangi probleminin olduğu ve hangi tekniği kullanırsanız daha başarılı sonuç elde edebileceğinizi bir yerde anlayabiliyorsunuz. Ben de tabii ki böyle tip hastaları gördüğümde muhakkak hastanın beklentisini öğrenirim, nefesle ilgili problemlerine bakarım, gerekirse tomografisine bakıyorum eğer gerekli görüyorsam. Bazen muayenede zaten hastanın burun içerisindeki deviyasyonu ya da burun eti büyüklüklerini çok net bir şekilde görmeniz mümkün olabiliyor. Bu tip hastaların bilmesi gereken en önemli şey şu: bu tip eğri burunlarda ne yaparsanız yapın %100 simetri yakalamak her zaman mümkün olamayabiliyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi yüzdeki asimetriler ya da kemik yapısının belki de genetik olarak, kalıtsal olarak eğri bir şekilde yerleşmiş olması ki bu hastalarda ne yaparsanız yapın istediğiniz sonucu alamazsınız. Hatta bununla ilgili böyle bir tartışma bile olur. Burun mu eğri yoksa yüz mü eğri? Yani yaptığınız işlemde muhakkak o kişiyi çok iyi değerlendirmeli ve olabilecek sonucu da 3 aşağı 5 yukarı hastaya belirtmeniz gerekiyor. Ben yine de bunca yıllık burun ameliyatı yapan, burun cerrahı olan bir doktor olarak hiçbir hastama, bu tip eğikliği olan hastalara %100 düzgün olamayacağını, bir cetvel çizilmiş gibi olamayabileceğini muhakkak belirtiyorum. Çünkü bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de burnun kemik ve kıkırdaktan ibaret olması ve kemiğin eğer yanlış bir büyümeyle karşılaşılmış ise açılı ya da diğer tarafı daha konkav, daha konveks, yani kaşığın sırtı gibi, kaşığın içi gibi bir şekilde büyümüşse
bu tip hastalarda ne yaparsanız yapın kemik dokuyu eğemezsiniz, bükemezsiniz. Sadece olabilecek en iyi forma sokarsınız. Bu da %100 simetrik olmasa bile hastayı memnun edecek, eskisine göre çok çok daha iyi bir noktaya getirecektir. Biz de hastaları bu şekilde belirterek, eğer hastamız da bunu kabul ederse bu tip ameliyatları başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu konuyla ilgili tabii ki problem olan hastalar vardır. Muhakkak onlara da bu konuda bilgi ve tecrübelerimizi aktarabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.